Hayat kaşı düşürür mü? Bana değil bir terapiste gitmeniz gerekir falan diye. Ya boşan da gel diyor musun? Yukarı doğru Nasıl çıkıyoruz. yani? Açıyorsun sonra yapıştırıyor musun? Aynen. Bence zaten değişiyor. Böyle bir şey oluyorsun. Hocam estetik mi özgüven getiriyor yoksa özgüven mi estetiği getiriyor? Bence özgüven estetiği getiriyor. Yani bir insan bir şey değiştirmek istediği zaman yüzünde veyahut vücudun herhangi bir yerinde bu özgüven eksikliği nedeniyle yapıldığını ben tabii ki mutlaka bir miktar olabilir ama aman işte çok özgüvensizim o yüzden burnumu değiştireyim, gözümü değiştireyim, kolumu değiştireyim falan böyle bir şey yok. Ama özgüvenli insan kendisine ne yakışacağını bilir, nasıl yakışacağını bilir ve ameliyat sürecini atlatmayı rahat kılabileceğini düşünür vesaire. O yüzden bence özgüvenli insanın ameliyat olma, estetik ameliyat olma ihtimali çok daha yüksek. Peki sır istemiyorum çok. Ya isim istemiyorum daha doğrusu da biraz sırlara girmiş gibi olacağım. Yani genel olarak kadınlarla çalışıyorsunuz diye düşünüyorum. Yani tabii ki bakımlı erkekler de var. Bayılıyorum ayrıca ben yani buna. Ama gelen kadınlar daha çok evlenme öncesinde mi, boşanma sonrasında mı geliyorlar? Şöyle bir şey var. Özellikle estetik için gelen bir kişi, kadın ya da erkek, hayat değiştirici bir olay yaşamışsa kısa dönem içerisinde. Bu bir boşanmadır, bir ölümdür, başka bir şey. Yani hayatı ciddi anlamda etkileyecek bir şey yaptıysa genelde ki bunu bize hem hocalarımız söyler hem de kitap bilgisi söyler. Bunu kişinin mental olarak daha hazır olduğu bir döneme kadar bekler. Psikologluk da giriyor sizde o zaman işe gibi. Yani bir şekilde ikna edeceksiniz onu. Ben açıkça söylüyorum vallahi. Diyorum ki şu noktada estetiği gerçekten istediğiniz için mi oluyorsunuz yoksa hani bu hayat değişikliği dolayısıyla kendinizi Ya boşan da gel diyor musunuz? o kadar demiyorsun tabii de yani. Ama o boşanma sürecinin bir miktar veyahut işte o hayat Eşlik ediyor değiştirici. musunuz bu süreçte hocam? Yok o kadar. Psikolojik olarak hastalarımıza. Yani ne bileyim işte bu yolda yalnız değilsin, şu var var. Hakikaten bunu samimiyetle soruyorum. Çünkü doktor güveni diye bir şey var. İlla ki hani sizinle iğneyi batırmak ya da yatıp durmaktan da öte. Hani sizinle oturup konuştuğunda rahatlaması da gerekiyor insanın. Psikolojik olarak da iyi gelmeniz gerekiyor gibi geliyor ya da ben de öyle. Kesinlikle katılıyorum. Yani eğer zaten hekim karşısında rahat değilsen, o bağ kuramamışsan zaten herhangi bir şey yaptırman veyahut da herhangi bir iletişim kurman çok mümkün olmuyor. Biz yapamıyoruz tabii. O bizim alanımıza da girmiyor. Çok tecrübemiz yok ama yönlendirme mutlaka yapıyoruz. Hani karşımızdaki kişiyi... Hiç öyle bir şey yaptınız mı mesela? Yanlış yerdesiniz. Siz bana değil bir terapiste gitmeniz gerekir falan diye. Bu kadar sert söylemediğinizi düşünüyorum tabii de hani yönlendirmeli. Evet yani hani o kadar sert söylemiyorsun ama şu anda buna hazır olduğunuzu düşünmüyorum. Belki bir süre daha, belki birazcık destek alaraktan bu süreci atlatıp daha sonra yapmakta fayda var. Şimdi şu kaşlar bir kalkıyor ya, bu ara çok moda galiba bu. Çok kolay bir işlem mi bu yani? Şöyle elimle yaptığım gibi buradan bir şey mi takıp da ne oluyor? Nasıl oluyor kaş? Nasıl kalkıyor? Nasıl kalkar o kaşlar? Şöyle biz daha çok saçın içerisinde yapılan bir kesiyle onu yapmaya çalışıyoruz. Evet yani kesiyi böyle saçın içerisinde bırakıp hem izin az gözükmesi adına, daha doğrusu hiç gözükmesi adına hem de yukarıdan yarattığımız çekimin biraz daha uzun süreli, biraz daha güçlü olduğunu varsayıyoruz. O yüzden kolay, ben hiçbir zaman hiçbir ameliyata kolay demiyorum ama daha rutin, daha işte komplikasyon daha düşük bir ameliyat diye söylenebilir belki. Bu kaş kalkarken mi alnı da geriyorsunuz? Birlikte yapılan bir şey mi? Yoksa benim alnım gergin güzel, ben sadece kaşlarımı kaldırayım deseniz? Olur. Oluyor o da değil Olur. mi? Kaşları Olur. sadece kalkıyor. Olur. Peki o zaman şimdi bu kaşlar kalkıp alın düşmüyor mu kaş kalkınca? Ona göre hesaplama yapıyorsunuz. Yani eğer kişinin orta bölümde, bizim medial dediğimiz orta bölüme daha yakın bölgedeki kaşlar düşükse o zaman tabii ki saçın içerisinden, yani buradan da yukarıdan da yapacağınız kesilerle şuraya asmak mümkün. Ama burası yüksek, burası düşük ki genelde buradaki düşüklük belli bir yaşa kadar çok rahatsız etmiyor. Ya bunun yaşı var mı? Onu diyeceğim işte, yani burası için belki olabilir ama yanlar, lateral dediğimiz daha orta hattın dışına doğru olan kaşlarda bu düşüklük doğuştan da Genetik olabiliyor. olabiliyor. Genetik de olabiliyor. O yüzden daha rahat, yani 20 yaşında da rahatsız olabilirsiniz, 45 yaşında da rahatsız olabilirsiniz. O yüzden bunun için çok büyük bir yaş limiti yok diye düşünüyorum. Hayat kaşı düşürüyor mu? Yaşanmışlık, acılar. Hayır. Düşürür herhalde. Düşürmez mi? Ben Bilmem, ben sizin uzmanlık alanınızı soruyorum hocam. Ben şimdi bileydim. düşünüyorum. Bir sormak lazım. Aslında onun Hayat araştırmasını kaşı yap. düşürür mü? Ya. Güzel bir Peki çalışma. o kaşlar kalktıktan sonra hayata bakış değişir mi? Bence değişir. Bence zaten değişiyor. Böyle bir şey oluyorsunuz hocam yani. Ama bir şey... İfade değişmiyor mu ya? Daha şaşkın, sürekli şaşırmış gibi görüyorsunuz. Kiminde sert bir ifade veriyor. Tabii siz o yüze, şekle göre yapıyorsunuz ama değişmiyor mu yani? Bence şöyle oluyor, yani bir kere zaten ölçümünü yapman gerekiyor. Yani eğer gelen kişinin lateral kaşı ne kadar yüksek, medial kaşı ne kadar düşük, ne kadar yüksek, işte genel alnın genişliği ne kadar
fazla? Bunların hepsine bir saç çizgisi nerede? Bunların hepsine bakıp daha sonra bir planlama yapmak gerekiyor. Tabii çok ekstrem kaldırmak o garip Mr. Spock bakışı vesaire. Evet. Onu yaratabilir ama bunu tabii daha düzenli, daha düzeyli yaptığın zaman. Şeyi bilemiyorsunuz ya, yani bir yere kadar tamam, yüz okey, şekil şemal tamam da mesela bir de bir bakış var. Sanki kaş kalkınca, kaşını kaldıran biri bunu çok isteyerek geldi yaptı. O zaman özgüven de kalkıyor bence biraz kaşla beraber. Ki kalksın. Olabilir. Ego da kalkabilir. Kalksın. Peki tamam. Ama o zaman bütün bunlar kalktıktan sonra böyle bir gözünün içindeki bakış sizin müdahale edebilmeniz mümkün değil. Ama anlam da değişiyor gibi geliyor. Hiç oldu mu öyle? Ya böyle yaptıktan sonra baktığınızda çok iyi olmuş ya da buna ne olmuş? Estetik olarak sormuyorum. Yok Allah'tan yani gerçekten. Estetik olarak Öyle olsa sormuyorum. gerçek büyük Yani problem ama. geldiğinde çok severek gelen bir kadın kaşları kalktıktan sonra, ameliyat bittikten sonra başka Cadı bakışlarla gibi falan geliyor böyle mu? yok hiç öyle olmadı. Yani benim kendi kişisel tecrübemde ben zaten çok doğala yakını seven bir insan olduğum için çok daha doğal kalmaya çalışırım. Peki o zaman doğal olsun da ama anlaşılsın da. Bence kaşla ilgili konuşuyoruz. Kaşın kalkması daha çok dinlenmiş, o yorgun ifadeyi, o hafif sinirli, hafif böyle hayattan bezmiş ifadeyi ortadan kaldırıyor. Yani yüksek olması, biraz daha böyle açık olması insan işte dinlenmiş, rahatlamış, işte daha hayattan zevk alan bir görünüş veriyor. Kaşla ilgili genellikle bizim en çok aldığımız şey hastalarımızdan geri dönüş. Arkadaşlarım diyor ki ya ne yaptın, tatile mi gittin, dinlendin mi? İşte bizde evet çok fazla hani belirgin, kaşta çok fazla belirginlik bizde çok karşılaştığımız bir şeydi. Yani hani böyle ya çok belirgin oldu işte herkes çok fark etti işte çok onu çok görmüyoruz. Çok işin açıkçası çok şey yapmıyoruz. Alınla ilgili de şeyi bir anlayamıyorum. Yani samimiyetle soruyorum. Yani alın belki bu kadar açıklığını tamam öne alma, alın küçültmeyi anlıyorum ama alın germe, alın zaten gergin bir şey değil mi? Yani botoksla sadece çözülebilecek bir şey değil mi? Alın germe. Çözülebilir ama botoksla tabii geçici. Hem geçici hem sürekli uygulamak gerekiyor. Hem de belli bir süreden sonra. Botoksun etkinliği de çok fazla olmuyor. Çünkü buradaki cilt fazlalığı yer çekimine bağlı yer değiştiren dokuların fazlalığı botoksun da etkinliğini bir miktar sınırlandırıyor. O yüzden alın germe işte dediğim gibi dedik ya biraz önce hani yaş aralığı var mı diye. Bence alın için biraz daha yaş almış hastalarda alını kaldırmak daha mantıklı. Çünkü o değişiklikler oluşmuş oluyor. Evet gergin ama zamanla birlikte her dokuda olduğu gibi o da yer çekiminden görecektir. O etkisini görecektir yer çekiminin ve aşağı doğru yer değiştirecektir. O yüzden o gergin ifade de yavaş yavaş kaybolacak. Onu tekrardan sağlamak adına hafifçe kaldırabiliyoruz. Peki böyle çok samimi arkadaşınız demeyeyim, hani sürekli değil de bir yerde yemek yerken birine rastladım, bir şey yaptınız. Hep böyle ister istemez mesleki deformasyon bakıyor musunuz? Bunun alnı böyle olsa ya bunun burası böyle olsa ve bunu dile getiriyor musunuz? Benim en yakın arkadaşlarımdan birisi var. Yaklaşık 35 senelik arkadaşım. Gerçekten göz kapağına basacak artık yani. O kadar düştü adamın göz kapağı. 50 kere söyledim yani. 50 kere dedim ki gel yapalım. Ama onun cadı bir karısı var. O izin vermiyor. Hayret. Kadınlar izin vermiyor. Neden? Kıskanıyor mu acaba? Yoksa kaçırırım elimden mi diye. İşte geliyor. İşte burada geliyor orada. Olabilir. Estetik ve evlilik aslında birlikte konuşulması gereken şeyler haline gelebiliyor. Baştan söyledik ya, özgüvenli insan. Zaten özgüvenliysen yaptırırsın da yaptırtırsın da onu hiçbir şeyden çekinmezsin. Peki kaşı da alnı da gereceğim ben. Karar ver. Ben yapmayacağım. Bende yok öyle bir şey. Yani misalen ben dedim. Buna kaç gün yapmam gerekiyor? Ne kadar sürüyor iyileşme süreci? Aslında en Ve kolay... ameliyat süreci de çok pardon. Yani ne kadar sürelik bir ameliyat ve iyileşme süreci? Ameliyat yaklaşık 1-2 saat bir ameliyat. Günübirlik bile kalınabiliyor. Hani hastanın tercihine göre. Alın bölgesi en çabuk iyileşen bölgelerden birisi. Yani en çabuk oturan bölgelerden birisi. Yaklaşık 7 ile 14 gün arasında artık yapışmış olacağını, yani alnın tekrardan yerine yapışmış olacağını. Yapışmış mı? Ne demek? Onu Çıkarıyor musunuz ki? Ayırıyoruz ya. Ayırıp yukarı doğru çekiyoruz. Nasıl yani? Açıyorsun sonra yapıştırıyor musun Aynen. hocam? Ay ben bunu bilmiyordum. Tabii yani orada belli başlı dokuları ayırmak zorundayız hareketlendirebilmek için. Evet. Onu ayırıyorsun, sonra yukarı çekip tekrardan bıraktığın zaman kendi kendine yapışıyor zaten. Çılak çılak. Flip flop. Kaldır, çek, indir. Anladım. Çok güzel, çok Yatak güzel. yapmak gibi. Efendim? Çüş, abarttım, yatak yapmak gibi dedim. Yatak yapmak gibi. Değil tabii ki de, alın germe gibi. Alın germek gibi. Peki bir şey söyleyeceğim.
Peki dışarıya çıktık bir günde 1-2 saatte zaten genel anestezi herhalde. Evet, genel anestezi daha Tabii doğru. ki yani biz görmüyoruz bunları. Çıktım evime gittim. Evimde kaç gün insan yüzü göremez halde kendimi kapatacağım. İlk gün sadece bir sargı koyuyoruz. İkinci gün sargıyı kaldırıyoruz. O kişiden kişiye değişiyor hakikaten. Yani cilt tipine göre, beslenmesine göre, sigara içip içmemesine göre vesaire. Bunların hepsiyle bağlantılı olarak ödem miktarı, kanama miktarı, iyileşmedeki işte çabuk veyahut da yavaşlık hepsi bu kişiden kişiye göre değiştiği için ortalama tabii ki işte o morardığını görüyoruz genelde. %80-90 ciddi bir morarma. Ödem de yine bir yüksek oranda görüyoruz. O yüzden Şişiyoruz yani. Biraz. çok alında şişmiyoruz işin açıkçası. Çünkü yine dik durduğumuz için genellikle buradaki sıvılar, buradaki iyileşme sıvıları, işte ödem sıvıları yavaşça aşağı doğru iniyor. O yüzden daha çok gördüğümüz işte belli bir süre sonra birikimlerin burada veyahut da hani buralarda gözüküp Nasıl bir dakika buradan buraya bir şeyler mi tabii, iniyor? sızıyor. Şaka. O yüzden buradan ziyade burada şişkinlikler var. Bunu hiç beklemiyordum. Gerçekten Ben de böyle. bir şey bildiğimi zannediyorum. Bilmiyormuşum. bunları Chipmunk'ın gerçekten. Türkçesi ne ya? Nasıl? Chipmunk. Doktor bir sakin. Bir sakin. Neyin nasıl? Chipmunk. Çıkmak Türkçe. Chipmunk. Çırpmak. Neydi chipmunk söyle? Sen bilirsin. Sincap'a benzer. Evet sincap. Sincap'a benziyor. Onlar böyle bunların da böyle bir iki ya buralarda böyle şiştir, buraları da şişmiyor. Hocam ya insanlar buralarındaki o biriken şeyleri aldırmak için uğraşırken yukarıdan aşağıya sarkıp burasını mı? Ne yapıyorsunuz? Doğru söyleyin. Alnı yaparken aşağıya indirelim. Buradan sar. Bir daha ya hocam şunu da al falan. Buraya. Bunu çok Geçici şaşırdım ya. ben ya. Geçici. Geçici. Ne kadar günde Bir geçiyor? hafta. Kişiye bir hafta, göre. Evet, bir hafta 10 gün değil ama kişi dediğim gibi daha iyi iyileşiyorsa 5 günde, daha kötü iyileşiyorsa 20 günde. Bunları çok daha pratik bir şekilde size sorayım o zaman. Bana 10 saniye, 15 saniye olsun. Hocama kıyak 10 saniye normalde. 15 saniye tutar mısınız? 15 saniyede hocam kaç tanesine cevap verebilecek acaba? Sizdeyim. 15 saniye olunca bitti diyeyim bana. Tamamen kaş kaldırma ve alın germe ile ilgili sormaya başladım. Kalıcı mı? Evet. İz kalır mı? Hayır. Kaç gün şiş? 7. Morarma ne kadar sürer? 7-10 gün. Saç içinden mi yapılıyor? Evet. Kaş tekrar düşer mi? Zamanla. Kaş kaldırma mı daha çok hayat değiştirir, boşanma mı? Kaş kaldırma. Erkeklerde farklı mı planlanır? Hayır. Kaş mı gençleştirir, alın mı? Kaş. Bitti. Kaş sorusu Kaşı sordum. kaşı söyledim en son. Kaçı Girdim. söyledim. Kaş girdi. Ben cevabımı aldım hocam. Hocam bir Kazandın ayakkabı mı? kaybettiniz hocam. Şaka yapıyorsun. Boşanma sorsanız boşanmayı değerlediniz. Ben de onu bekliyordum bu arada. Boşanma diyemez dedi. Asla diyemez dedi. Ben onu Diyemem tabii ki. Burada ne o kişilerin gelmesini sağlamaya çalışıyorum. Boşanma dersem avukata yarar. Kaş kaldırmadan önemli. Neyse kazandık. Bir ayakkabı kazandık. Türkiye'de estetik trendlerini ünlüler mi yaratıyor? Yani o hafta çok kaş kaldırma ya da alın gerdirme olduğu zaman daha çok kaş kaldırma ve alın gerdirme mi geliyor? Bu bence Türkiye değil buradaki sınır. Bence bütün dünyada böyle. Yani daha fazla ekranda gözüken işte bu influencerlar, movie yıldızları yani film yıldızları vesaire. Onların yaptığı şey tabii ki çok daha halk önünde olduğu için, göz önünde olduğu için onların en ufak yaptırdığı şey bize geri dönüşü çok daha hızlı oluyor. Çok daha insanların merak ettiği ve işte sorular sormaya başladığı konu haline gelmeye başlıyor. Siz insanları mutlu ediyorsunuz. Bence çok güzel. Yani gerçekten çok güzel. Hani tabii ki belli sebeplerden ötürü de gelinebilir. Yani bunun ne bileyim Allah korusun bir kaza olur, bir deformasyon bir şey. Ama onun dışında insanlar kendini daha iyi hissetmek için zamanını, bütçesini, işte güvenini ayırıp bir kenara koyup onunla birlikte size geliyorlar. Bu güzel bir şey değil mi? Onların mutluluğuyla mutlu olunuyor mu? Ben görüyorum bazen mesela bir şey yaptırıyor. Nasıl mutlu, nasıl mutlu. Ya da çok uyuzlar var. Ne yapsanız olmuyor. Yani Allah uzak tutsun diye. Zor da çünkü. Hem güzel hem de riskli. Yani onların bana çok memnun olduğum, çok mutlu olduğum demesi benim için yetiyor. Yani gerçekten. Ben bu işi çok severek yapıyorum ve çok öyle bir planlı programlı geldim. Yani işte daha 10 yaşındayken doktor dedim. Tıpa girdim, kulak burun boğaz dedim. Kulak burun boğazın 1. senesi de yüz estetik ve rekonstrüktif cerrahisi yapacağım dedim. Baya bir sakin. Ne söyleyeyim? Efendim? Ben efendim. Ben efendim doktor rekonstrüktif bir şey yapacağım dedim dediniz. Orada doktor
Bir sakin dedim. Yüz estetik ve rekonstrüktif cerrahi. Rekonstrüktif cerrahi. Rekonstrüktif cerrahi de işte biraz önce dediğiniz ya kazadır, işte tümördür tamam. vesaire Ay. bunlar için Anladım. tekrardan yapılandırma cerrahisi. Orada tekrar yap. Evet, tekrardan yapılandırma. Ve o yüzden çok çok severek ve ciddi böyle üzerine kafa yorarak. Benim asistanlarımın en çok dert ettiği şey odur zaten. 2 günde bir gelip bak şunu yapalım, yeni bir şey buldum. Şöyle yapalım, bak yeni bir şey okudum vesaire. Bayağı hayatlarından bezdiriyorum onları ama ciddi böyle severek ve yani içimden geldiği gibi yaşayarak bu mesleği yapıyorum. Gelip de bir tane teşekkür bile ettiği zaman ben eve böyle zıplayarak gidiyorum. Ay ne güzel. Ben şimdi tabii biliyorum yani biz birlikte çalışıyoruz diyeyim sonuçta ben de yani. Hani bu içeriden nasıl iyileştiririz cildi konusunda inanılmaz mutluyum zaten. Hani çok da büyük bir şey değil. Bir botoks yaptırıyorum. Onun dışında benim yaptığım başka bir şey gerçekten yok. Ama somon DNA'lar falan yani bir sürü bir şey. İçeriden cildi hep yenilemek üzerine çalışıyoruz. Çok iyi bildiğim için ve tanıştığımız için şimdi bizim doktorumuz yani böyle bir Tarkan'ı biliyor diyelim. Ama Tarkan kimseyi tanımıyor doğru düzgün. Yani böyle bir popüler kültürle çok ilgili değil. Yani daha çok mesleğiyle bir de senelerce yurt dışında kalmışlığınızla falanla ilgili. Onun için hani isim tabii ki istemeyeceğim ama hiç böyle birilerini takip edip bunun şusu çok iyi olmuş, bunun şusu çok güzel olmuş diye isim alamayacağım ama beğendiğiniz böyle sürekli estetik yaptıran bu güzel dediğiniz böyle idolleriniz var mı? Hayır yani şöyle mesela İsim olarak istemiyorum Yok zaten isim ama. verebilirim. Mesela yurt dışından Kendall Jenner var mesela. Kendall mesela. Jenner yani o hem çok bence çok güzel bir kadın. Çok beğendiğim bir kadın. Hem de onun da ufak tefek işte botoksudur, işte cildinde çok ufak yanak değişiklikleridir vesaire. Belki onlara demişimdir ne güzel olmuş falan diye. Ama şöyle söylemek istiyorum. Yani bilmiyorum bu söylenenleri biliyor mu ama bence Türkiye ve Türk hekimliği ciddi anlamda birçok konuda zaten başarılı ama yüz estetik ve rekonstrüktif cerrahisi konusunda da çok büyük ilerleme kaydedip şu anda belki de dünyanın ilk 10'unda, ilk 5'inde belki hekimler yetiştiriyor ve ciddi üzerinde araştırma yapılıyor. İşte herkes birbirine destek oluyor. Ciddi toplantılar yapılıyor. Bana sorarsanız Türk yüz estetik ve rekonstrüktif cerrahisi ciddi anlamda şu anda dünya ile yarışır hale geldi. O yüzden tabii ki arkadaşlarımı takip ediyorum. Instagram'da yaptıklarını görüyorum, beğeniyorum. Ne güzel olmuş diyorum. Bekliyorum ki herkes birbirini işte bu şekilde desteklemeye devam etsin. Bizim için biz hastalarınız için kısmı da önemli tabii. Acı var mı acı durumu. Yani gerçekten gün geçtikçe acıyı da azaltıcı şeyler tabii tıp da çok ilerliyor. Teknik her şeyi araştırmalar şunlar bunlar. Acıyı da çok azaltmaya başladı mesela. Yani öncesinde sürülen o uyuşturucu kremler şunlar bunlar daha konforlu bir hale geldi yüze bir şey yaptırmak. Bu da herhalde insanları etkiliyordur da işte yani buna da hani biraz bütçeler kısmı nasıl oluyor? Şöyle. Kişiye göre değişiyor mu hocam bütçeler? İşleme göre değişiyor. Tabii ki. Tabii ki. İşte kombine cerrahiler, işte tek cerrahi vesaire diye değişiyor. Medikal estetiğin tabii ki apayrı bir fiyatlandırması. Ama dediğiniz gibi ağrı konusunda çok daha etkin olduğumuz için lokal anesteziyle ameliyatları çok daha rahat bir şekilde kendi kliniğimizde, kendi rahatlığımızda yapabiliyoruz. Hasta için de çok rahat oluyor. Kliniğe giriyor, işte bir saat takılıyor ve çıkıyor. Klinikte yapılabiliyor bu bazı şeyler. Bazı şeyler. Yani onu da hani leblebi çekirdek gibi sormayayım hani botokstu, dolguydu, somon DNA falan ama yani daha hani böyle hafif uyuşturacağımız, edeceğimiz, yarı uyutacağımız şeyler klinikte hastaneye girmeden de yapılabilen şeyler var. Aynen. Saymamı isterseniz. Ne olur? Evet. Mesela kaş kaldırma klinikte yapılabiliyor mu? Çok değil. Direkt kaş kaldırma dediğimiz kaşın üstünden yaptığımız bir kesiyle yani buradan cilt çıkartarak direkt şu şekilde asabildiğimiz yöntemi tabii ki lokalle yapıyoruz. O Ama cildi çıkarıp ne yapıyorsunuz onu? Taksim'de uylukçular ne oldu o? Ya. Yiyoruz mu onu? Gerçekten ne yapıyorsunuz onu? Atıyor. Tıbbiyatlıkta gidiyor onlar. Tıbbi atık Evet, olarak. tıbbi atık Çünkü olarak ben atıyor. mide küçültme ameliyatı yaptırmıştım çok seneler önce. O mide küçültme ameliyatı yaptırdığımda benim hani bir uzuv olarak aldığında gerçekten bir mezarlıkta bir bölüm vardı onların gömüldüğü. Gömüldü ve ben çok mutlu oldum bundan. Evet gerçekten. O zaman hastanenin de böyle bir anlaşması vardı. Mezarlığa yapılıyordu. Ben yakılıyor yani bir diye parçanın biliyorum için. ama yakılmıyor mu? Beni kafaya mı aldılar? Yok bizimki gömüldü. Tıbbi atığa gidiyor sizinkiler. Tıbbiyat. Tamam Yani peki. ben orada yakılıyor diye biliyorum ama. Bunu yapabiliyorsunuz. Yani klinik işlemi olarak yapılabiliyor bu kadarıysa. Tabii yani direkt kaş kaldırma evet ama öbürü biraz daha şimdi detay olacak biraz ama biraz daha böyle kemiğin üzerinden de kaldırılıyor vesaire. O biraz evet işte. orası biraz o yüzden genelsiz altını yapmakta fayda var. Hangisini daha çok tercih ediyorsunuz?
Bence saçın içerisinden endoskopla Bir şey yaptığımız. olarak seviyor musunuz? Yani işin cerrahi kısmı daha mı keyifli Bence geliyor? evet. Ya Çok bana hani büyük- tiyatro mu, sinema mı, dizi mi diyorlar. Ben tiyatro diyorum net mesela. O bana başka bir tat veriyor, canlı canlı diyorum, sahnede performans falan. Hani böyle bir şey düşün. Tatmin edici, yani belki mesleki bir tatmine de ulaştırmak adına daha büyük ameliyatları falan yapmak daha mı? Bence evet. Yani hani çok büyük fark olmasa da dediğim gibi, çünkü özellikle eğer bir işe spesifiye olduysanız, eğer ona özelleştiyseniz her şekliyle, gerçi bu sadece tıp için değil ama özellikle benim kişisel düşüncem bu şekilde olduğu için yaptığım işe sürekli bir okuman gerekiyor. Sürekli bir kendini geliştiriyor olman gerekiyor. Yani orada durup da, dediğim gibi, cerrahi için de geçerli, medikal estetik için de geçerli. O yüzden evet, cerrahi daha keyifli mi? Daha keyifli, ama medikal estetikte de çok keyif alıyoruz. Çünkü onu da dediğim gibi geliştirmeye çalışıyoruz. Sürekli aynı noktada durmayıp işte bugün farklı ne yapabiliriz? Bugün farklı ne çıktı? Ne uygulayabiliriz? Sürekli yaptığımız için o da keyif veriyor. Bu kaşı kaldırma ve alnı germe için en çok hangi şikayetle geliniyor? Yorgun görünüyorum, şu bu mu, yoksa ne bileyim partnerim beni böyle beğenmiyor, devamlı bana vıt 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 laf söylüyorlar. Ya da şöyle de bir şey oluyor. Benle ilgili hiçbir şey olmuyor mesela. Ben hani bizim gözaltına çalıştık ya, benim gözaltlarım doğuştan mordu yani, bir şekilde açtık. Bir göz kapatıcı bir şey sürmüyorsam ve böyle bir işlem yapıp da şey değilse, ay hasta mısın, ay yorgun musun? O kadar çok bunu söylüyorlar ki. Benlik hiçbir sorun yok aslında. Ama dış etken, abi niye? Şu öyle mi oldu, böyle mi oldu diye bir şeyler beni buna teşvik ediyor. Daha çok nasıl geliyor? Kaş düşüklüğü genellikle temel 2 tane sebeple geliyorlar. Birincisi göz kapağım çok düşük diyor. İkincisi de çok yorgun gözüküyorum diye geliyor. Şimdi göz kapağıyla ilgili şöyle bir ayrım var. Göz kapağının üzerindeki ciltle kaşın hemen altındaki cilt birbirinden farklı. O yüzden göz kapağım düşük diye gelen bazı kişilerde biz göz kapağında fazlalık cilt görmüyoruz, ama şurada bulunan kaş cildinin yer değiştirdiğini görüyoruz. O zaman işte hastaya bunu açıklamak zorundayız. Yani bu göz kapağınızla ilgili değil, kaş cildinizle ilgili. Onu kaldırdığımız zaman zaten o görüntü ortadan kayboluyor. Bir de direkt olarak kaşla ilgili, işte kaşım düşük, yorgun gözüküyorum, sinirli gözüküyorum vesaire diye gelenler. Ben bu kaşı hayatta kaldırmam dediğiniz oldu mu hiç? Tabii ki. Gerçekten. Tabii ki. Ne oldu? Ne mesela? Çok fazla kalkıktır. Zaten kalkıktır. Evet, kaldırırsam Daha da çok ekstrem asimetri olacaktır. Alın germeyle birlikte yapılması gerekiyordur, ama hasta bunu kabul etmemiştir. Ve kaşı kaldırırsan iyice böyle bir M hareketi olacaktır. O zaman yapmıyorum. Tabii sizin de bütün işiniz o kadar göz önünde ki her şey. Tabii. Bunu kim yaptı? Ben yaptım. Aynen. Ne güzel. Ben sorular sormaya devam edeceğim çünkü bizim işimiz merak. Merak ettiğimiz için soruyoruz. Cevaplamak. Ama o zaman şöyle yapayım. Bir nefes alalım, bir soluk alalım. Çünkü sadece kaş kaldırmayla gitmem ben. O bana yetmez. Birazdan alını konuşmuşken, kaşı konuşmuşken, tam da demişken şu göz torbaları. Çünkü şu an kaş kaldırmadan daha büyük bir olay var arkadaşlar. Göz kaldırma. Yani şu göz kapağı düşüklüğü. Bir de alt göz kapağı diye bir şey duydum ki ben şok. Biraz da onu konuşalım, olur mu? Tamamdır.